pastacı kreması için orta büyüklükteki bir tencereye 1 litre süt alıyorum. Ocağı açıyorum. Orta ateşten biraz daha kısık bir ateşe getiriyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip şöyle arada karıştırarak sütü ısınmaya bırakıyorum. Diğer tarafta 6 yemek kaşığı dolusu nişastayı bir tabağa aktarıyorum. Böyle dolu dolu olacak. Daha sonra üzerine 1 su bardağı toz şekeri de ilave edip pütürsüz olması için şöyle bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Tüm nişasta ve toz şekeri birbirine iyice yediriyorum. Daha sonra bu karışımın içerisine 4 adet yumurta kırıyorum. Hop, çok güzel sıçradı. Yumurtanın sarısını beyazını ayırmıyorum. Yani sadece sarısını kullanmıyorum. Beyazıyla birlikte kullanıyorum bu pastacı kremasında. Bu arada sütü karıştırmayı unutmayın ara ara. Dikkatli bir şekilde şimdi yumurtaları toz harcı yedireceğim. Bunun adı subiye oluyor. Subiye hazırlıyorum ben şu an. Böyle bir kaşık yardımıyla tabağın köşelerini, kenarlarını mutlaka kontrol edin. Nişastalar orada kalabiliyor. Hiçbir şekilde nişasta tortusu olmasın subiyede. Subiyenin kıvamı pastacı kremasının, dolayısıyla pastanın istikbali için çok önemli. Subiye ne kadar pürüzsüz ve akışkan olursa, bu hazırladığınız akışkan olursa pastacı kremanızda, yani pastanızda o kadar lezzetli olur. O yüzden subiye hazırlamak çok önemli. Lütfen bu aşamaya dikkat edin. Hiçbir şekilde nişasta pütürtüsü kalmasın. Tüm malzeme, yani bu 3 malzeme birbirine iyice karışmış olsun. Tamamen sıvı bir hale gelsin. İstediğim kıvam bu. Gayet su gibi. Hiçbir pürüz yok, pütürtü yok. Bu arada sütü ara ara karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Süt ve şekerimizi. Hiç abartmıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar ben bunu çırptım. Montajda siz bunu tabii fark etmiyorsunuz. Daha kısa süre zannediyorsunuz. Ama 10 dakika boyunca çırptım. Çünkü burada süt yavaş yavaş kaynamaya yaklaştı. Hemen o kaynamaya yaklaşan sütten bir kepçe kadarını yavaş yavaş, çok az az ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Subiyeye sütü ılıştırıyorum. Süt kaynamaya başlayana kadar bu işleme devam ediyorum. Karıştırmayı bırakmıyorum. Süt kaynamaya başladı. Ocağın altını en kısa getiriyorum. Ve yavaş yavaş subiyeyi ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. İyi bir pastacı kreması için karıştırma işleminden asla vazgeçmiyorsunuz. Çünkü karıştırma işlemi çok önemli kıvamı açısından. Pastacı kremasının en büyük sırrı sürekli karıştırılması. Evet, şu an ocak en kısık ateşte ve ben hiç bırakmadan kıvam alana kadar pastacı kremasını karıştırıyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra artık pastacı kremam kıvam almaya başladı. Kaynamasını bekliyorum şu an. Bu arada kepçeden tel çırpıcıya geçtim. Gördüğünüz gibi pastacı kreması artık kaynamaya başladı.
Şöyle bir iki kez çevirip artık ocağın altını kapatıyorum. Ve ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 120 gram margarin ilave ediyorum. İstiyorsanız tereyağı da ilave edersiniz. Paşa gönlünüz nasıl isterse. Bir pakette vanilyayı ilave edip tezgahta karıştırma işlemine devam ediyorum. Buradaki margarin miktarı çok önemli. Hem kıvamı açısından hem parlaklığı açısından. O yüzden çok fazla geldi, ben biraz keseyim, kısayım bu gramdan demeyin. Hangi ölçüyü verdiysem o ölçüde yapın lütfen. Şimdi bu şekilde karıştıra karıştıra ilk sıcağının geçmesini sağlayacağım. Ve bu arada yine bir kıvam almış olacak pastacı kreması. Şöyle oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streç filmle böyle kapatıp hiç hava almayacak şekilde üzerine değdirerek buzdolabında veya eğer kış ayındaysanız balkonda, camın kenarında şöyle 1-2 saat kadar tamamen soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Yaklaşık yarım saattir ara ara karıştırdım. Gördüğünüz gibi artık duman tütmüyor üzerinde. Oda sıcaklığına geldi. Üzerini şöyle bir kaşıkla düzeltiyorum. Ve üzerini bir streç filmle şöyle temas ettirerek kapatıyorum. Hiç hava almasın. Havayla bağlantısı kesilsin. Kabuk tutmasın buradaki amacım. Evet, bu şekilde 1 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra son işlemini yapmak üzere tekrar tezgaha alacağım. Buzdolabında 1 saat soğuyan kremayı çıkardım. Üzerindeki streç filmi alıyorum. İlk önce mikserle şöyle bir kendine gelmesi için çırpıyorum. Son olarak üzerine 1,5 su bardağı, yani 1,5 paket 300 grama denk geliyor sıvı krema ekliyorum. Bu bir paketti. Şimdi kalan 100 gramı da ekliyorum. Ve tekrar mikserle çırpıyorum. Şöyle tencerenin kenarlarını da spatula ile sıyıralım ki hiçbir malzeme ziyan olmasın. Hepsi pasta kreması olsun. Yaklaşık 5 dakika sıvı kremayla pasta kremasını çırptım. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şu haliyle dilediğiniz pastada kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sıkma torbasına aktarıp dilediğiniz şekli vermek. Pasta kremam hazır. Şimdi onu torbaya aktaracağım. Torbaya aktarmak için şöyle uzun bir sürahi veya kavanoz kullanırsanız daha kolay sıkma torbasına aktarabilirsiniz kremayı. Sıkma torbamın ucuna yıldız şekli verecek olan ucu taktım. Ucunu sürahiden aşağıya salıyorum. İyice oturtuyorum ve ağzını sürahinin etrafına getiriyorum. Bu şekilde çok rahat bir şekilde kremayı torbanın içerisine dolduracağım. Gördüğünüz gibi tam kıvamında bir pastacı kreması oldu. Dilediğiniz üründe bu pasta kremasını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.